Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda çıktığı döneme damga vuran ve fiyat performans oranıyla da uzun zaman boyunca zirvede kalan Poco X3 Pro hala alınır mı? 2023 yılında X3 Pro kullanmak nasıl bir deneyim veriyor? Hepsine yakından bakacağız. Bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak fiyatlardan bahsedeyim. X3 Pro'nun 8256'lık versiyonunu şu anda yurt dışı yani vergisiz bir şekilde 4500 bandında bulabiliyoruz. Garantili olarak ikinci elde de 6000 ile 8000 arasında seyrediyor. Sıfır tarafına baktığımız zaman da 9500 ile 11.000 bandında gidip geldiğini söyleyebilirim. Fiyatı gerçekten çok değişken. Dün baktığımda 9000 civarında bulunabiliyorken şu anda 10.000'in üstünde. Bu fiyatları vermek mantıklı mı? Değerlendirme kısmında tek tek konuşacağız. Şimdi tasarımla başlayalım. Poco X3 Pro segmentindeki diğer rakiplerinden ayrılan özgün bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Arka kapağın orta bölümüne yatay bir şekilde konumlandırılmış dörtlü kamera sistemini görüyoruz. Bu kamera sisteminin hemen altında da büyük bir Poco logosu konumlandırılmış. Kalınlık ve ağırlık noktasında da Poco X3 Pro 9.4 mm'lik kalınlığa ve 215 gramlık ağırlığa sahip. Açıkçası genel tasarım hatları itibariyle ve kalınlık ve ağırlığını düşündüğümüzde Poco X3 Pro'yu ben pek fazla beğenmiyorum. Özellikle telefonu yoğun bir şekilde kullanan biriyseniz uzun kullanımlarda da elimizi ciddi anlamda yorabiliyor. Tek elle kullanması da gerçekten zor bir telefon. Ama burada oldukça kaliteli bir kasa ve arka kapak kullanılmış. Darbelere karşı gerçekten dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Fakat özellikle arka kapağın çok fazla parmak izi tuttuğunu belirteyim. Tasarımdan ekran kısmına geçersek Poco X3 Pro 6.67 inçlik Full HD Plus çözünürlük sunan 120 Hz tazeleme, bunun yanında 240 Hz dokunma hassasiyetini destekleyen IPS LCD bir panelle geliyor. Bu ekran genel deneyim açısından beni kesinlikle üzmedi. Gerek renklerin canlılığı gerekse ekranın tepkiselliği noktasında oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Fakat parlaklık konusunda özellikle de dışarıda güneş ışığı altında telefonu kullandığımızda kesinlikle ekranı görme konusunda problem yaşıyoruz. Çünkü parlaklık değerimiz 450 nit gibi düşük bir seviyede. Eğer telefonla dışarıda çok fazla vakit geçiriyorsanız X3 Pro sizin için mantıklı olmayabilir. Bunun yanında özellikle telefondan çok fazla dizi film izliyorsanız da ekranımızın IPS panelli olması ve DCI-P3 renk uzayını desteklememesi, bunun yanında HDR desteğinin de cihazımızda olmamasından dolayı içerik tüketmek için çok keyifli bir ekranın olduğunu söyleyemem, ama bunun haricinde ekran yönünde üst düzey beklentileriniz yoksa yine de bu ekran sizi memnun edecektir. Şimdi cihazımızın kamera kısmına değinirsek Poco X3 Pro'da burada ana kameramızda 48 megapiksel f1.79 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli Sony IMX582 sensörü burada kullanılmış. İkinci kameramızda ise 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı lensini görüyoruz. Diğer üçüncü ve dördüncü kameralarımızda ise 2'şer megapiksel f2.4 diyaframla gelen makro ve derinlik algılama kameralarına yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesi olarak bence Poco X3 Pro kesinlikle kötü bir deneyim vermiyor. Fotoğraflardaki kontrast oranları ve renklerin doygunluğu yönünde başarılı bir performansı bize verdiğini söyleyebilirim. Fakat tabii ki Galaxy A52 Note 10 Pro gibi cihazlarla kıyasladığımızda fotoğraf çekim kalitesi olarak biraz daha geride kalıyor. Video çekim performansında ise Poco X3 Pro 4K'da 30 FPS'te ve 1080p Full HD'de 60 FPS'te videolar çekebiliyoruz ve bu videolarda da ACE desteğiyle birlikte videoları çekerken elimizdeki titremeleri minimum seviyeye indirgeyerek kaliteli videolar çektiğimizi belirteyim. Ben video konusunda Redmi Note 10 Pro'dan bile daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani video performansı olarak X3 Pro'nun fiyatına oranla ideal bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Dostlar, eğer telefonda birinci önceliğiniz kamera performansı değilse Poco X3 Pro'nun sunmuş olduğu genel kamera deneyimi sizi memnun edecektir. Şimdi kameradan cihazın en iddialı olduğu alana, yani Yonga setine geçersek, burada çoğumuzun bildiği gibi Snapdragon'un amiral gemisi serisi Snapdragon 860 işlemcisi bizleri karşılıyor. Bu işlemci oyunlarda şu anda bize bir amiral gemisi cihaz neler sunabiliyorsa aynı performansı rahatlıkla veriyor. Özellikle oyunlarda ne bir takılma ne bir FPS düşüşü veya ısınmaya bağlı bir performans kaybı yaşamadık. PUBG'de neredeyse tüm grafik ayarlarında 60 FPS'te oynatabiliyor. Bunun haricinde diğer tüm
tüm oyunlarda da en yüksek grafiklerde güzel bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Gündelik kullanım esnasında da arayüzün artık çok daha kararlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Tabi yine nadir de olsa uygulamalardan atma ve arayüzde gezinirken bazen çökme problemleri olabiliyor. Ama bu sorunlar dediğim gibi minimum seviyelere indi. Şimdi biraz da Poco X3 Pro'nun bataryasından bahsedersek, Poco X3 Pro'da 5160 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt'lık hızlı şarj desteği bizlere sunuluyor. Kutu içeriğimizden de 33 Watt'lık adaptörün çıktığını söyleyelim. Bu adaptörle birlikte 28-29 dakika arasında %50 oranında telefonumuzu doldurabiliyoruz. Sadece %50 şarjla bile ortalama 4 saat civarında ekran süreleri verebiliyor. Tam şarjda da bir günü rahatlıkla çıkartabildiğimizi belirteyim. Ama tabii ki uzun süreler oyun oynuyorsanız bataryanın bir günü çıkarmayacağını da söyleyebilirim. Benim için X3 Pro'nun sunmuş olduğu batarya performansı gayet yeterli. Zaten hızlı şarj noktasında da cihazımız başarılı olduğu için batarya ile ilgili bu cihazda herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. X3 Pro'da stereo çift hoparlör sistemine yer verilmiş. Bu hoparlörler hem müzik dinlerken hem de oyunlarda ve herhangi bir video dizi film izlerken de gayet güzel bir ses performansı sunuyor. Ses yüksekliği olarak da gayet yüksek seviyelere ulaşabiliyor ama özellikle yüksek ses seviyelerinde arka kapakta bir titreme durumu var. Bu benim için çok rahatsız edici bir durum değil, ancak yine de belirtmek istedim. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da X3 Pro IP53 sertifikasıyla korunuyor, fakat yine de kesinlikle sıvı temasına karşı dikkatli olmanız gerektiğini belirteyim. Çünkü burada üst seviye bir koruma yok, sadece su sıçramalarına karşı cihazımız korunuyor. Son olarak da yazılımdan bahsedersek, Poco X3 Pro Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzüyle geliyor. Son gelen ufak güncellemelerle birlikte de arayüz daha akıcı hale geldi ve gündelik kullanımdaki ısınma problemi de ortadan kalktı diyebilirim. Dostlar, Poco X3 Pro'ya bir baktığımız zaman hız açısından, performans yönünde halen ciddi anlamda güçlü bir telefonla karşı karşıyayız. Snapdragon 860 Yonga seti X3 Pro ile beraber tüm rakiplerinden performans anlamında çok ciddi bir şekilde öne geçmesini sağlıyor. Kameralar tarafında da fotoğraf olarak halen gayet yeterliyken videolarda da hiç fena olmadığını söyleyeyim. Poco X4 Pro'ya kıyasladığımız zaman da kamera ve performans olarak X3 Pro çok önünde. Bence ekran kısmında da kötü bir cihaz değil. Burada kullanılan IPS panel gayet kaliteli bir şekilde tutulmuş. Hem çözünürlük hem de 120 Hz'e beraber ekranın vermiş olduğu deneyimden ben fazlasıyla memnun kaldığımı söyleyebilirim. Günlük kullanımda da oyunlarda da herhangi bir sorun yaşatmıyor. Ancak parlaklık oranı olarak biraz düşük seviyede kalması dışarıda güneşli ortamlarda kullanırken bir dezavantajımız var. Parlaklık haricinde herhangi bir problemi yok. Performansı kadar etkili olan bir diğer yanı da kesinlikle hoparlörleri. Ses sistemi, hoparlör deneyimi açısından şu ana kadar Poco'nun çıkarmış olduğu belki de en iyi cihaz diyebilirim. Hem ses yüksekliği hem ses kalitesi çok doyurucu. X3 Pro'nun malzeme kalitesi de hiç fena değil. Elinize aldığınız zaman da kaliteli bir hissiyat uyandırıyor. Tabii ki bayağı ağır bir telefonla karşı karşıyayız. Tek elle kullanıma çok da uygun değil. Tek elle kullandığınız zaman elinizi bayağı bir ağrıtabiliyor ama sağlamlık açısından başarılı. Bataryası da gün içinde çok fazla oyun oynamıyorsanız fazla yetiyor. Benim bir günümü ortalama bir kullanımda rahat bir şekilde çıkardığını söyleyeyim. Ancak gün içinde 4 saat, 5 saat belki de daha fazla oyun oynuyorsanız tabii ki akşama doğru tekrar şarja takmamız gerekecek. Ayrıyeten telefonumuzda 33 Watt'lık hızlı şarj olduğu için batarya anlamında hiçbir şekilde problem yaşatmayacak bir cihaz. Açıkçası ekran, kamera, performans, batarya, hoparlör her anlamıyla değerlendirdiğimde Poco X3 Pro şu anda bulunduğu fiyatlarda özellikle yurt dışı ve ikinci el şekilde inanılmaz mantıklı bir cihaz diyebilirim. Aldığınız zaman uzun ömürlü bir şekilde kullanabileceğiniz, aldıktan sonra pişman etmeyecek, arkanıza baktırmayacak bir telefondan bahsediyorum. İşlemcisiyle halen güncel ama X3 Pro alacaksanız dikkat etmeniz gereken çok önemli bir detay var. Bence kesinlikle MIUI 13'e yükseltmeyin. Çünkü baktığım zaman MIUI 13'te Poco X3 Pro ve pek çok Xiaomi telefonda ciddi performans kayıpları yaşanabiliyor. Bu noktada MIUI 12.5'te kalmak çok daha mantıklı olacaktır. Eğer MIUI 14'te bir şeyler değişirse direkt olarak 12.5'ten MIUI 14'e atlayabilirsiniz. Fiyat performans açısından bir not vermem gerekirse Poco X3 Pro şu anki fiyatlarıyla
10 üzerinden 8.5'u rahatlıkla hak ediyor. Bence X3 Pro'daki tek eksi nokta 5G desteğinin olmaması. Ama 5G destekli orta segment telefonlara baktığım zaman da pek çok yanında eksiklikleri görebiliyoruz. Yani 5G konulduğunda kamera ve performans gibi konulardan feragat etmemiz gerekebiliyor. Bence bu olacağına 5G hiç olmasın daha iyi. Ben hala alınabilir diyorum. Peki sizce X3 Pro almak mantıklı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu videoların devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.